Bugün videoya hazırlanırken ilginç bir şey oldu. Normalde gündeme bakıyorum, notlar alıyorum, sonra konuları sıraya koyuyorum. Ama bugün konuları yan yana yazınca bir an durup tekrar baktım. Çünkü gerçekten garip bir liste oluştu. Bir tabak makarna, henüz çıkmamış bir albümde yer alan bir yapımcı, bir idolün görünüşü hakkında yapılan yorumlar ve bir canlı yayına verilen tek bir cevap. İsterseniz uzatmadan en hafif olanıyla başlayalım. Blackpink'ten Lisa. Lisa kısa süre önce Instagram'da yeni fotoğraflar paylaştı. Başlık oldukça enerjik. Tokyo dönemimdeyim bebeğim. Fotoğraflar genel olarak oldukça estetik. Şehir görüntüleri, Japonya atmosferi, yemekler. Yani klasik Lisa paylaşımlarına gördüğümüz o stil devam ediyor. Ama fotoğraflardan birinde bir yemek var ki insanların dikkatini özellikle o çekmiş. Bir tabak makarna ama üzerinde çilek var. Şimdi ilk gördüğünüzde muhtemelen sizin de aklınızdan şu geçiyor. Bu gerçekten makarna mı? İnternette de tam olarak böyle bir tepki oluştu. Bazı insanlar bu tabağı gerçekten garip buldu. Hatta bazı yorumlarda zenginlerin yemek zevki böyle oluyor galiba gibi yorumlar yazıldı. Yani yemek bir anda zengin insanların tuhaf tercihleri gibi bir tartışmaya dönüştü. Ama sonra başka bir grup insan devreye girdi. Bazı kullanıcılar bunun aslında hiç de yeni ve tuhaf bir şey olmadığını söyledi. Çünkü Polonya mutfağında makaronze truskawkami diye bir yemek var. Kelime anlamıyla da zaten çilekli makarna. Yani bazı insanlar için bu çocukluklarından beri bildikleri bir yemek. Bir başkası için ise ilk kez gördüğü oldukça tuhaf bir tabak. Bu da bana hep şunu hatırlatıyor. İnternet bazen bir idolün paylaştığı fotoğrafı değil, o fotoğrafı insanların verdiği tepkileri daha ilginç hale getiriyor. Şimdi ikinci konuya geçelim. BTS'in yeni albümü Arı Rank hakkında yeni bir detay konuşuluyor. Albümde çalışan isimlerden biri de ünlü yapımcı Diplo. Diplo'nun albümde 5 farklı parçada yer aldığı açıklandı. Kendisi de bunu X üzerinden paylaştı. Hatta paylaşımında Jungkook ve RM ile çekilmiş bir fotoğrafta vardı. Ve ARMY'den nazik olmalarını istediğini yazdı. Bazı hayranlar bu paylaşımı oldukça heyecan verici buldu. Henüz çıkmamış şarkılar hakkında konuşmalar başladı bile. Ama bir noktada tartışma biraz yön değiştirdi. Çünkü Diplo'nun geçmişte bazı ciddi suçlamalarla gündeme geldiğini hatırlayan kişiler de vardı. Özellikle intikam cinsel içeriği dağıtmakla suçlanması ve 2024 yılında bu konuyla ilgili bir davaya karışması yeniden konuşulmaya başladı ve burada başka bir konu açıldı. Bazı kullanıcılar Diplo'nun daha önce Blackpink'ten Jennie ile bağlantılı bir projede yer aldığında çok sert tepkiler aldığını hatırlattı. Hatta o dönemde Jennie'ye yönelik oldukça ağır ve cinsiyetçi yorumlar yapılmıştı. Şimdi ise şu soru ortaya çıktı. Aynı kişi söz konusu olduğunda farklı fandomlar farklı tepkiler mi veriyor? Tabii ki bu görüşler tüm hayranları temsil etmiyor. Birçok BTS hayranı da Diplo'nun albümde yer almasını eleştiren yorumlar yaptı. Ama yine de insanların dikkatini çeken şey şu oldu. Tepkilerin nasıl ve ne zaman değiştiği. Şimdi üçüncü konuya geçelim. Idol grubuna Shua. Son zamanlarda ortaya çıkan yeni görüntülerde Shua'nın oldukça zayıf göründüğünü söyleyen yorumlar ortaya çıktı. Bazı hayranlar özellikle yeni videolarda onu ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını yazdı. Eski görüntüleriyle yan yana konulan fotoğraflarda farkın belirgin olduğunu düşünen kişiler de var. Bu durumda K-pop dünyasında uzun zamandır konuşulan bir konuyu tekrar gündeme getirdi. İdollerin giderek daha zayıf olması. Bazı hayranlar bunun sağlık açısından endişe verici olabileceğini düşünüyor. Bazıları ise bunun sahne konseptleri, yoğun programlar ve stil tercihlerinin bir sonucu olduğunu söylüyor. Gerçekten dışarıdan bakınca kesin bir şey söylemek çok zor. Ama insanların böyle şeyleri fark edip konuşması da aslında oldukça doğal. Çünkü hayranların çoğu gerçekten sevdikleri sanatçıların iyi olmasını istiyor. Ve son konu aespa'dan Ningning. Ningning son yaptığı canlı yayında oldukça açık sözlüydü. Hatta birçok izleyici onun bu kadar doğrudan konuşmasına şaşırdı. Canlı yayın sırasında şişmanlık fobisi gibi konulara değindi. Ayrıca Sesenk hayranların davranışlarından da bahsetti. Ningning özellikle kötü niyetli yorumlar hakkında konuşurken oldukça net bir şey söyledi. İnsanlara zamanlarını başkalarına nefret yazmak yerine egzersiz yapmak, kitap okumak veya arkadaşlarıyla vakit geçirmek gibi daha iyi şeylere ayırmalarını tavsiye etti. Ama canlı yayın sırasında ilginç bir an yaşandı. Bir kullanıcı ona makyajsız çirkin görünüyorsun diye yorum yazdı. Ningning'in cevabı oldukça kısa ve netti. Ne olmuş yani? Ben böyleyim. Sonrasında da insanların enerjilerini böyle yorumlar yazmaya harcamalarının anlamsız olduğunu söyledi ve izleyicilere insanları görünüşlerine göre yargılamamaları gerektiğini hatırlattı. Bu cevap kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı hayranlar Ningning'in bu kadar açık konuşmasını çok takdir etti. Ama bazı kişiler de canlı yayında bu tarz yorumlarla karşılaşmasının onun için de zor olabileceğini söyledi. Bugün konuştuğumuz konular gerçekten birbirinden çok farklıydı. Ama K-pop gündemi biraz böyle zaten. Ben de bugün sadece konuşulanları ve farklı bakış açılarını birlikte düşünmeye çalıştım. Sizin bu konular hakkında ne düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum. En çok hangi konu dikkatinizi çekti? Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Son olarak videoyu hype'lamanız gerçekten çok yardımcı olur. Bu tarz K-pop gündem sohbetlerinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bir sonraki gündemde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.